Herkese yeniden merhaba. Yoğun enerjilerin olduğu bir haftaya giriyoruz. Bayağı yoğun gezegen geçişleri var. Böyle biraz olaylar haftası olabilir açıkçası. Yani olaylar derken gökyüzünde olaylar. Ama bizim açımızdan aşağıda gerçekten çok keyifli, çok güzel enerjiler var. Hepimizin böyle motivasyonu, enerjisi güçlü olacak. Bomba gibi başlıyoruz yani aslında haftaya. Bir kere 14 Aralık tarihinde zaten Yay burcundaki tutulmayla başlıyoruz. Bu enerjiyle başlıyoruz. Oldukça böyle hareketliyiz, motivasyonumuz yüksek, enerjimiz var, isteğimiz var, umudumuz var. Daha ne olsun? Aynı zamanda bu hafta Venüs ile Jüpiter arasında destekleyici bir açı gerçekleşecek. Bu da çok güzel. Özellikle parasal konularda destekleyici bir açı ve böyle bize biraz iyimserlik getirecek, biraz daha umudumuzu tazeleyecek, yeşertecek cinsten bir açı. Yine şifa çalışmaları yapmak, bir takım beklentilerimizin karşılanması, bazı önemli görüşmeleri yapmak açısından da uygun zaman olabilir bir taraftan. Bunun dışında Satürn Kova burcuna geçiyor, Jüpiter sonrasında Kova burcuna geçiyor ve Merkürle Mars arasında güzel bir etkileşim olacak. İşte ona dikkat etmemiz gerekiyor aslında. Evet, güzel bir etkileşim dedim. Ama böyle ateş vurgusuyla beraber geldiği için bizi böyle çok çabuk kızıştıracak, çok çabuk harekete geçirecek enerjiler de var. Venüs ve Jüpiter arasındaki enerji de biraz biliyorsunuz ki Venüs keyif almakla alakalı, yeme içmeyle de biraz bağlantılı. Bakım, güzellik, alışveriş gibi temalarla alakalı. Bu yüzden tabii ki harcamaları da birazcık destekleyebilir bu açı. Böyle aman boş ver deyip yarın yokmuşçasına alışveriş çılgınlığı söz konusu olabilir bir taraftan da. Buna belki dikkat gerekebilir. Ama genel anlamda tabii ki enerji değişimleri olacak. Satürn Kova'ya geçiyor, Jüpiter Kova'ya geçiyor. Biraz böyle bunlar ağır gezegenler, uzun dönemli etkiliyorlar ama bizim için bu hafta işte Venüs'ün Yay'a geçmesi, Merkürle Mars arasındaki açı, Venüs'le Jüpiter arasındaki açı gayet keyifli enerjiler. Tutulma dedim. Tutulmayı zaten size ayrıca anlattım. İzlemeyenler için aşağıya link ekliyorum. Detaylarını, genel detaylarıyla beraber oradan izleyebilirsiniz. Bu videoda ayrıca üstünden geçmeyeceğim. Satürn Kova'yı zaten ayrıca yine anlatmıştım. Anlatılmışı var. Ki Jüpiter geçişi ve yıllık kavuşumlarını da yıllık yorumlarda anlatmıştım yine. Şimdi biz haftaya bakalım. Haftaya dolayısıyla ayın yay seyahatiyle başladığımız için hafta geneli keyifli geçecek dedim. Burç ilerleyelim şimdi. Burçlarınıza aşağıdaki dakikalardan ulaşabilirsiniz her zamanki gibi. Koç burçlarıyla başlıyoruz. Sosyal medya hesaplarımdan da beni takip etmek isterseniz yine hesap bilgilerim de aşağıda. Evet, Koç ve yükselen Koç burçları haftanın en enerjiyi siz olabilirsiniz bir kere. Çünkü yönetici gezegeniniz Mars'la ve burcunuzdaki Mars'la Merkür arasında bu uyumlu etkileşim sizi tabii ki direkt etkileyecek olan bir etkileşim. Aynı zamanda Venüs'ün burç değiştirmesiyle beraber bu hafta yeni planlar yapmak, bazı seyahatlere çıkmak, belki uzun vadeli planlar veya uzun seyahat planları yapmak, yurt dışı ile alakalı planlar, eğitimle alakalı konular ön planda olabilir. Bir şeyler için heyecan duyabilirsiniz ve böyle hemen olsun isteyebilirsiniz. Merak etmeyin, önümüzdeki dönem bu konularla ilgili zaten sizi destekleyen göstergeler var. Bu hafta acele etmememiz gerekiyor. Çünkü Merkür düşünce ve Mars eylemse biz düşündüğümüzü hemen hayatımıza geçirmek isteyebileceğiz bu hafta ve tabii ki biraz fazla aşırıya gitmek, risk almak, hata yapmayı da beraberinde getirebileceği için biraz enerjimizi dizginleyelim. Ama enerjiyi doğru yere kanalize edersek, yapmamız gerekenlere odaklanırsak bence harika olacak diye düşünüyorum. Venüs ile Jüpiter arasındaki bu uyumlu açı da sizi özellikle parasal konularda destekliyor. Belki bir yerden bir para gelmesi, bir girdi olması ya da eşinizin parası, aileden destek almak ya da iş yerinizden belki ekstra bir bonus, prim,
ya da para yerine geçebilecek başka bir bonus almanız gibi konuları da tetikleyecektir. Bu açıdan oldukça iyimser ve destekleyici bir haftadasınız. Biraz daha böyle rahat enerjiler var ama önümüzdeki yani bu hafta itibariyle Venüs'ün burç değiştirmesiyle beraber Venüs 15 Aralık'ta Yay burcuna geçecek ve yükseleninize ve güneşinize de burçlarınıza da buradan uyumlu açılar yaparak ilerleyecek. Ocağın ilk haftasına kadar burada seyahat edecek. O yüzden bu süreç genel anlamda biraz sizin için böyle özellikle eğitim ve seyahat harcamalarını gündeme getirebilir gibi gözüküyor ya da online alışveriş temalarını da gündeme getirebilir. Buralara da dikkat etmenizde fayda var. Hafta genelinde evet Ay terazi ile Yay ile başlıyor haftaya dedik. Sonrasında Oğlak, Kova ve Balık şeklinde ilerleyecek. Bu da sırasıyla haritalarınızı değerlendirdiğimde haftanın ikinci yarısı itibariyle biraz daha kariyer konuları gündemde olabilir ama keyifli açılar, daha böyle bir odaklandığınız. Çünkü hafta başı bu enerjilerle pek de böyle kolay kolay bir şeylere odaklanabilmemiz mümkün gözükmüyor. Enerjimiz çok yüksek ve çok hevesliyiz. Sabırsızlık enerjisi söz konusu olabilir. O yüzden böyle bir odaklanamama hali gündemimizde olabilir. Daha sakin olmaya çalışalım. Haftanın ikinci yarısı biraz daha böyle odaklanıyorsunuz belki işe, güce ya da her neyse yapılması gerekenlere hayatınızda genel anlamda. Biraz daha böyle sakin geçecek diyebilirim ikinci yarı sizler için ama haftanın ilk yarısı oldukça hareketli. Aynı zamanda bu hafta ilişkilerinizle ilgili de önemli gelişmelere şahit olabilirsiniz. Beraber planlar yapmak veya size bir sürpriz yapılması gibi bir durum söz konusu olabileceği gibi hayatınızda biri yoksa belki de biriyle tanışma, belki gittiğiniz bir yerde biriyle tanışma gibi bir ihtimal de gündeme gelebilir. Fakat yeni bir ilişkiden bahsetmiyoruz. Venüs yaydayken biraz çok çabuk fikir değişiklikleri, hemen ısınma, hemen soğuma gibi temalar ön planda olabilir. Ama böyle biraz keyifli, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz gibi de gözüküyor sevgili koçlar. Sizlere bu minvalde böyle keyifli bir hafta diliyorum. Keşke hep böyle açılar olsa, biz de hep böyle güzel güzel şeyler anlatsak sizlere. Evet, sizlerle başka bir videoda görüşünceye dek keyifli bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Ve boğa ve yükselen burcu boğa olanlar sizler için ekstra güzel bir hafta. Neden? Çünkü yönetici gezegeniniz Venüs, Jüpiter'le çok güzel, çok uyumlu açılar yapacak. Üstelik bu açılar sizi ilişkilerle ilgili temalarda etkileyecek. Venüs o süreçte hala karşıt burcunuz Akrep'te ve ilişkiler alanınızda olacak çünkü. Bu konularda çok destekleyecek ya da belki yakın çevrenizden, belki özellikle de kadınlardan, kadın arkadaşlardan, aileden, birilerinden destek görebileceğiniz bir zaman dilimine de işaret ediyor aynı zamanda. Bunun dışında haftanın ilk yarısı böyle biraz yoğun enerjiler var dedim. Sabırsızlık, tahammülsüzlük, düşündüğümüzü hemen hayata geçirme isteği söz konusu olabilir. Bu konularda da özellikle parasal konularda aklınıza bir şey gelip hemen yapmak isteyebilirsiniz. Örneğin gidip paldır küldür bir kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sonunu düşünmeden bir alışveriş yapabilirsiniz. Biraz bu konularda sakin olmakta fayda var diyor harita. Ama iş ortamı, iş koşulları veya genel sağlık anlamında oldukça keyifli enerjiler var. Enerjiniz yükseliyor. Yine de böyle biraz enfeksiyonlarla ilgili konulara da hani üşütme, soğuk algınlığı ve enfeksiyon temalarına da dikkat etmenizde fayda var. Haftanın ikinci yarısı biraz daha enerjimiz sakinleşecek ama ne kadar olursa artık yani yayda tutulma, Merkür Mars açısı falan derken ama biraz daha böyle sakinleşecek, odaklanabileceğiz. Çünkü hafta başındaki bu enerjiler bir şeye kanalize olmamızı zorlaştırıyor. Hani sabırsızlık var, hemen bitsin istiyoruz, odaklanamıyoruz. Haftanın ikinci yarısı biraz daha bu anlamda iyi geçecek diyebilirim. Perşembeden sonra kariyer konuları, kariyerle ilgili temalar, belki oraya yoğunlaşacaksınız ya da bazı görüşmeler yapacaksınız. Belki toplantılarınız olacak, bilemiyorum. Biraz daha yoğun gibi gözüküyor buradaki temalar. Parasal konularda da şanslı haftadasınız. Yani böyle çok büyük bir beklentiye girmeyin ama
iyimser göstergeler var diyebilirim. Para evinizin yöneticisiyle de bağlantılı olarak söylüyorum bunu. Evet, umuyorum sizler için de böyle güzel, keyifli bir hafta olur. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum. Ve ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, oldukça yoğun enerjiler var. Özellikle sizin için ikiye katlayalım bunu. Neden? Çünkü hem yönetici gezegeniniz Merkür Koç'taki Mars'la bir uyumlu açı yapacak, hem karşıt burcunuz Yay'da bir tutulma olacak. Bu yüzden oldukça yoğun enerjimiz. Sizin de enerjiniz zaten oldukça yoğun. Biraz tabii ki bu enerji kararsızlık, bir şeye hemen heves etme, sabırsızlık, tahammülsüzlük, aklına gelen ilk şeyi uygulamaya geçirme gibi de çalışabilecek. O yüzden bu noktalarda birazcık daha dikkat edebilirsiniz. Belki daha sakin olmakta, enerjiyi yine doğru kullanmaya çalışmakta fayda var diye değerlendiriyorum sizler açısından. Parasal konularda herhangi bir ekstra durum yok ama özellikle iş ve işten gelebilecek gelirler ya da ortaklı konularda bazı açılar sizi destekliyor bu hafta. Böyle bazı paralar elinize geçebilir belki ya da bir zam beklentinizle ilgili bir duyum alabilirsiniz ya da başka bir şey olabilir. İşten gelecek gelirler konusunda evet destekleyici bir hafta dedik. Özellikle haftanın ikinci yarısı itibariyle ortaklı paralar konusunda da biraz destekleyici. Eşin parası, ailenizin parası veya alım satımlarla alakalı bir gündem oluşabilir gibi gözüküyor burada. Hafta sonuna doğru biraz daha böyle bir sosyalleşmek, ön planda olmak, belki diğerleriyle bir arada olmak ve çalışıyorsanız kariyer konuları ya da hedefleriniz ön planda olacak. Diyelim ki çalışmıyorsunuz ama diyeceksiniz ki yarın şunu yapayım. Yani kendinizce bir planlama yapacaksınız ve ona uymaya, ona odaklanmaya çaba göstereceksiniz diyebilirim sizler açısından da. Ve Venüs Yay burcuna geçiyor dedik. 15 Aralık'ta ocağın ilk haftasına kadar burada seyahat edecek bu hafta itibariyle ve karşıt burcunuz ve ilişkiler eviniz. Burada böyle keyifli, güzel enerjiler bir süre akacak diyebilirim. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızla farklı planlar yapabilirsiniz. Ya da belki de böyle yeni bir ilişki başlangıcı, bir flört durumu, biraz daha böyle Venüs Yay, yani böyle eğleniyorum, beraber geziyoruz, iyi anlaşıyoruz, güzel sohbet ediyoruz diyebildiğiniz bir ilişkinin de başlama potansiyelini veriyor sizler için. Sizlere de böyle çok güzel, bomba gibi keyifli enerjilerle girdiğiniz bir hafta diliyorum. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve yengeç ve yükselen yengeç burçları. Özellikle kariyer konularında oldukça şanslı bir haftaya giriyorsunuz. Buradaki bu alandaki açılar Mars kariyer evinizde, Merkür'le açılar yapacak. Merkür'de iş ve iş koşullarını ilgilendiren bir alanda. Tabii aynı zamanda sağlık, günlük rutinlerinizi de ilgilendiriyor. Yani çalışmıyorsanız bile oldukça hareketli ve yoğun bir haftaya giriyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Yani böyle birçoğumuz durduğumuz yerde duramayacağız. Onu da yapayım, bunu da yapayım. Fakat burada tabii ki yine enerjiyi doğru yönlendirmekte fayda var. Çünkü biraz sabırsızlık getiren, birçok şeyi aynı anda yapmaya çalışan, aklına geleni hemen harekete geçirmek isteyen bir enerji söz konusu olacak. O yüzden biraz daha sakin olmaya çalışmakta, heyecanımızı kontrol etmeye çalışmakta fayda var. İş bakımından biraz keyifli bir döneme girdiğinizi düşünüyorum. Çünkü 15 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve ocağın ilk haftasına kadar burada seyahat edecek. İş ortamında biraz daha böyle keyifli işler yapma, keyif alma, belki zam veya görev değişikliği ile ilgili beklentileriniz varsa bu dönemde bunların gerçekleşmesi gibi konular gündeminize gelebilir diyor haritalar. Bu hafta itibariyle belki sinyallerini verecek, görüşmelerinizi yapacaksınız. Sizi heyecanlandıran gelişmeler bu hafta var, bunu söyleyebilirim.
Bunun dışında Venüs ile Jüpiter arasındaki ufak ama iyimser ve destekleyici görünüm yatırımlarınızla ilgili çok destekleyici, birikimlerinizle ilgili çok destekleyici, belki bir ortaklığı anlaşma, belki bir sözleşme imzalama, bir şeyin satışının gerçekleşmesi gibi, bir el sıkışma gibi durumunda söz konusu olma ihtimaline vurgu yaparken aynı gösterge aşk konusunda da destekliyor. Eğer hayatımda biri yok diyorsanız bu günlere, bu haftaya dikkat edin. Birileri size göz kırpabilir ya da siz birilerine göz kırpabilirsiniz. Ben zaten evliyim diyorsanız da belki de biraz romantizm katacaksınız olaya, böyle keyifli iletişim kurduğunuz, beraber keyifli aktiviteler yaptığınız, iyimser bir hafta olacak ilişkiler bakımından da sizler için. Birazcık sağlığınızı boş vermeyin derim sadece. Oraya dikkat edin. Orayla alakalı bazı girişimlerde de bulunabilirsiniz yine bu hafta. Genel sağlığınızla alakalı herhangi bir sağlık konusu olabilir bu. Bunun dışında ev alışverişi, evle ilgili bir takım hareketlilik, belki birilerinin gelmesi gitmesi ya da başka bir hareketlilik de yine gündeminizde olabilir gibi gözüküyor. Belki online'da olsa biraz daha sosyalleştiğiniz ve belki yeni projelerle ilgili birçoğunuz görüşmeler de yaptığınız bir hafta olabilir. Yani özellikle işlerinizle ilgili, yani çalışmıyorsanız bile yapmak istediklerinizle ilgili konuları değerlendirip bu hafta oralarla ilgili eyleme geçmek, ama çok büyük riskler almadan, heyecanla değil de böyle biraz daha sakin, sabırlı bir enerjiyle mümkün olabilir. Böyle yaparsanız sizler için güzel olur. Ne dediğimi ben de bilmiyorum şu anda. Daha şimdiden, ben bu videoyu çok öncesinde çekiyorum size ama beni enerjisi sardı. Bana iyi geldi. İnşallah size de iyi gelir. Keyifli, enerjik, dinamik bir hafta diliyorum sizlere de. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Ve Aslan ve yükselen burcu Aslan olanlar, ateş hattındasınız. Neden? Çünkü siz de bir ateş burcusunuz ve Mars sizin gibi ateş olan Koç'ta ve Merkür aynı şekilde Yay'dayken ve ikilinin arasında bu enerjiler söz konusuyken siz durur musunuz durduğunuz yerde? Tabii ki de ateş vurgusu olduğunda biraz fazla hareketlilik, sabırsızlık, tahammülsüzlük, kafaya konan bir şeyi hemen yapma isteği, akla ilk geleni uygulama isteği, bazen de bizi sonradan pişman edebilecek kararlar alma durumları da yansıyabilir. Elbette olumlu, bizi motive edecek, harekete geçirecek bir enerji, doğru kullanıldığında harika bir enerji, ama yanlış kullanılma ihtimali de var doğru yönetilemezse. Buna da parantez açmak istiyorum. Bu sizi hangi alanlarda etkileyecek? Biraz böyle belki çocuklarla ilgili gelişmeler bu hafta gündeminizde olabilir. Onlarla ilgilenmek, enerjinizi biraz oraya kanalize etmek durumunda kalabilirsiniz. Yatırımlarla ilgili temalar olabilir. Satış, pazarlama yapıyorsanız oldukça yoğun ve bir takım girişimlerde bulunduğunuz, belki sunumlar yapacağınız yoğun bir hafta geçirebilirsiniz. Biraz böyle maraton gibi koşturmacalı geçebilir. Hem zihinsel hem eylem bakımından. Ama yorulacağınızı düşünmüyorum. Keyif alabileceğiniz bir zaman. Çünkü Venüs de 15 Aralık tarihinde Ocağın ilk haftasına kadar olmak şartıyla Yay burcuna ve sizin de tam 5. evinize geçiyor. Biraz daha böyle aşk, meşk konuları, yeteneklere odaklanmak, hobiler, keyifli aktiviteler, yani hayattan biraz daha böyle keyif aldığımız enerjik bir zaman dilimine işaret ediyor. Bu süreç bu hafta itibariyle umuyorum sizler için böyle devam eder. Venüs burada olduğu için bu alan bu şekilde devam edecek. Tabii ondan öncesinde Venüs ile Jüpiter arasında keyifli bir açı olacak demiştik. Bu destekleyici açı belki evle ilgili veya sağlığınızla ilgili bazı konuları da destekleyebilir. Bazı konularda iyi haberler alabilirsiniz. Belki bir tedavi süreciyle ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir hayatınızda. İşle ilgili oldukça yine yoğun ve destekleyici temaları da barındırıyor. Eve alışveriş yapma, ev harcamaları da tabii ki ama gündeme gelebilecek. Fakat bunlar biraz daha keyifli harcamalar gibi gözüküyor. Umuyorum da öyle olur sizler açısından.
Bununla beraber böyle yakın çevreyle beraber olmak, yakın arkadaşlar, belki kuzenlerle ilgili temalarda yine bu hafta bir takım görüşmeler, bir araya gelme isteği gibi durumlar ya da beraber bir şeyler planlama gibi durumlar. Ben bu videoyu çok önce çekiyorum tabii ki. O dönem kısıtlamalar olmazsa eğer belki de bu şekilde geçirebileceksiniz sevgili aslanlar. Genel olarak yoğun, hareketli, iletişim trafiğinizin de yoğun olduğu, keyifli enerjilerin aktığı, motivasyonumuzun yüksek olduğu da bir hafta. Umuyorum sizler de keyifli geçirirsiniz bu haftayı. Sizlerle başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum. Ve Başak ve yükselen burcu Başak olanlar, yönetici gezegeniniz Merkür yine iş başında. Yay burcundaydı biliyorsunuz. Bu hafta Mars'la uyumlu bir etkileşim içerisinde olacak. Bu konu sizi özellikle alım satımlarla ilgili destekleyecek. Yani bir ev satışı, ev alışı ya da herhangi bir taşınmazla alakalı, yatırımlarla alakalı, alım satımlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Ya da ailenin parası, ortaklı bir konu yine aileyi de ilgilendiren ya da eşi de ilgilendiren konularda gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Ama oldukça enerjiksiniz. Evle ilgili işler gerekebilir, yapmanız gereken işler olabilir. Evde belki misafir veya bir takım hareketlilikler söz konusu olabilir. Merkür çünkü 4. evinizde seyahat ediyor yükselen yöneticiniz olarak ve Mars 8. evde ortaklı konularla ilgili parasal konularda destekleyici bir açı, yani bu hafta için sizler açısından. Bunun dışında Jüpiter ve Venüs arasında gerçekleşecek bu destekleyici açı yeni görüşmeleri, belki iş bağlantılı veya yakın çevreden farklı sebeplerle bir takım tanışmaları, görüşmeleri, yeni tanışmaları gündeme getirebilir. Bazı meseleler gündeme gelebilir ama bunlar biraz keyifli konular diye düşünüyorum ben. Umuyorum sizler için de öyle olur. Medya bağlantılı bir şey yapıyorsanız ya da yeteneklerinizle alakalı bir konu varsa gündeminizde hem yaratıcılık getiren bir açı olacak hem de bağlantılarınızla ilgili destekleyici bir açı olacak. Bu açıdan gayet güzel değerlendiriyorum. Ve Merkür tabii ki aynı zamanda kariyer alanınızın yöneticisi olduğu için bu açı belki de birçoğunuzun bu konularda harekete geçmenize ya da bir hareketlilik getirmesine, hani işe bir hareketlilik gelebilir, görevle ilgili bir şeyler gündeme gelebilir, sebep olacak yani. Bu açıdan da gayet destekleyici. Fakat sizin de harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir hafta, özellikle de keyfi harcamaları diyor gökyüzü sevgili Başaklar. Umuyorum çok keyifli bir hafta geçirirsiniz. Her şey böyle istediğiniz gibi yolunda gider. Ama biraz Merkür ile Mars arasındaki bu açı tahammülsüzlük, çabuk sinirlenme, acelecilik, risk alma, düşündüğünü hemen harekete geçirme, hemen eyleme koyma arzusunu da beraberinde getireceği için biraz oralara dikkat edelim. Aceleci davranmayalım, sabırsız davranmayalım. Onun dışında keyfini çıkaralım. Sizlerle de başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Ve terazi ve yükselen burcu terazi olanlar, ilişkiler alanınızda seyahat eden karşıt burcunuzun yöneticisi Mars bu hafta Merkür'le uyumlu bir açı yapıyor dedik. Bu güzel. Eğer ilişkinizde bir süredir işler yolunda değilse belki araya birileri girecek. Belki bir kardeş veya yakın bir arkadaş ya da bir akraba biraz ilişkileri düzeltebilirler burada. İşler yoluna girebilir. Keyifli enerjiler var çünkü. Tekrar bir görüşme olabilir. Ya da hayatınızda biri yoksa yakın çevrenizden birisi ya da birilerinin tanıştırmasıyla, vesilesiyle belki de bazı gelişmeler bu hafta gündeminizde olabilir diye değerlendiriyorum bu kısmı da. Ama yine de aynı açı biraz tahammülsüzlük, biraz sabırsızlık, acelecilik ve risk almayı beraberinde getirebileceği için düşündüğümüzü hemen hayata geçirmeyelim. Üzerine biraz daha düşünelim. Emin olalım, her yönden değerlendirmeye çalışalım. Acele kararlarla bir eyleme geçersek sonrasında pişman olabileceğimiz durumlarda beraberinde gelebilir çünkü sevgili teraziler. Bunun dışında para evinizde seyahatine devam eden Venüs,
Jüpiter'le keyifli bir açı yapacak. Destek alıyorsunuz. Belki ailenizden, belki bir takım satıştan gelebilecek gelirlerden destek aldığınız veya prim gibi belki ek kazançların ya da bonusların gelebileceği bir haftaya da işaret ediyor bu anlamda. 15 Aralık tarihinde Venüs Yay burcuna ilerliyor. Ocağın ilk haftasına kadar burada seyahat edecek. 3. evinizde, dolayısıyla yakın çevre, kardeşler, yakın arkadaşlar gibi kişilerle iletişiminiz artacak diyebilirim. Özellikle kadınlardan destek aldığınız bir sürece işaret eder. Burada bir hareketlilik, kısa mesafe trafikte, hem iletişim trafiğinde hem seyahat trafiğinde bir yoğunluğu da beraberinde getirebilir. Böyle keyifli aktivitelere odaklanmak isteyebilirsiniz sizler de sevgili teraziler. Umuyorum keyifli, güzel, bomba gibi bir hafta geçirirsiniz. Sizlerle de başka bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Ve merhaba Akrep ve yükselen burcu Akrep olanlar. Evet, güzel bir hafta dedim. Öncelikle yönetici gezegeniniz Mars Koç burcunda. 6. evinizde, biliyorsunuz artık ezberlediniz. Her seferinde söylüyorum. Ve Merkür para evinizde Yayda. İkisi arasında çok güzel bir açı olacak. Bu açı biraz böyle sabırsızlık, tahammülsüzlük, iştah, hemen olsun durumunu, aceleciliği beraberinde getirebilir. Biraz da maymun iştahlılık verebilir. Bu yüzden alışverişlerinizde, harcamalarınızda aman sakin olun, iyi düşünün, emin olun. Bir şeyi görür görmez hemen almaya çalışmayın derim. Ama bunun dışında tabii ki özellikle işten gelebilecek gelirleri de oldukça destekleyen bir gösterge olduğunu da söyleyebilirim sizlere. Tabii aynı gösterge biraz sağlık harcamalarını da belki gündeme getirebilir birçoğunuz için. Sevgili akrepler, o yüzden sağlık konusunda da işte bu acele hareket etmekten, hemen olsun halinden biraz uzaklaşın, dikkat edin, sakin olmaya çalışın. İş yapmak için, herhangi bir konuyu tamamlamak için yeterli motivasyona ve isteğe de sahip olacağız. Keyifli enerjiler var, merak etmeyin. Venüs burcunuzdayken Jüpiter'le de uyumlu açılar yapacak. Bu genel anlamda zaten keyifli ve iyimser bir hava estirecek. Sizler için de kardeşlerden veya yakın çevreden destek alabileceğiniz bir sürece işaret ediyor sevgili akrepler. Bununla beraber sonrasında 15 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçecek. Yani para evinize ve ocağın ilk haftasına kadar zaten burada seyahat edecek. Dolayısıyla zam beklentisi veya parasal konularda bir beklentiniz varsa bununla ilgili gelişmeler de söz konusu olabilir. Ama Venüs burada parada harcatır. Özellikle Yay burcunda böyle keyfi harcamalara da bayılır. İhtiyacı olmayan şeyleri almaya da bayılır. O yüzden bu enerjiler birazcık parada girdileri de çıktıları da beraberinde getirir. Önemli olan burayı iyi dengeleyebilmek. Özellikle bu hafta sevgili akrepler. Umuyorum sizler de keyifli bir hafta geçirirsiniz. Böyle bomba gibi enerjik devam edersiniz bu haftaya. Sizlerle de başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Ve merhaba Yay ve yükselen burcu Yay olanlar, olaylar burcunuzda cereyan ediyor zaten. Bir kere haftaya burcunuzdaki tutulmayla başlıyoruz. Oldukça yoğun enerjiler altındasınız. Merkür burcunuzda Mars'la etkileşimde olacak. 15 Aralık'ta Venüs de burcunuza geçiyor. Böyle yay temaları yani gökyüzünde. Dolayısıyla da merak etmek, alışveriş, keyif, hareketlilik ve iletişimin arttığı bir dönem olacak elbette. Sizler açısından özellikle çocuklarla ilgili konular, yeteneklerle ilgili temalar, yatırımlar ve aşk konuları tabii ki gündemde olabilir. Özellikle de Venüs'ün burcunuza geçmesiyle beraber yeni bir aşka göz kırpabilirsiniz bazılarınız. Biraz da böyle içinde belki tutku barındırabilir ama Mars Koç, Venüs Yay biraz daha değişken temalar. Hani böyle bir hevesle başlayıp aşık oldum deyip ertesi gün yok ya deme durumlarını da beraberinde getirebiliyor. O yüzden zaten Merkür ve Mars arasındaki açı böyle hemen yapma isteğini, sabırsızlığı, tahammülsüzlüğü, aceleciliği beraberinde getirecek.
Aklıma geldi yazayım, aklıma geldi arayayım, aklıma geldi hemen ben bu ilişkiyi başlatayım gibi bir durumda olmayın derim. Yine de iyi düşünün, iyi karar verin. Sonradan pişman olacağınız bir şeyin içine sokmayın kendinizi diye bunun da altını çiziyorum sevgili yaylar. Ama tabii ki keyifli enerjiler bunlar. Çok motive hissedeceksiniz kendinizi birçok konuda, birçok şey için. Bunun dışında Venüs burcunuza geçmeden önce para evinizdeki Jüpiter'le destekleyici bir açı içerisinde olacak. Bu açıda size bazı gelirleri getirebilir. Bu işten gelebilecek kazançlar, gelirler olabilir. Satıştan gelebilecek gelirler olabilir. Eğitim bazlı olabilir. Eğitimle alakalı olabilir. Böyle bir iş yapıyorsanız belki de satış pazarlamadan gelebilecek prim veya bonuslara da işaret ediyor olabilir. Biraz daha böyle parasal konularda rahat hareket edeceğiniz bir hafta olacak. Girdilerde olabilir diye değerlendiriyorum sizler için bu haftayı. Yoğun enerjiler altında sizlere kolaylıklar diliyorum ama keyifli enerjiler diye değerlendiriyorum. Sizlerle de başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta diliyorum. Ve merhaba Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Öncelikle burcunuzda hala seyahat ediyor olan Jüpiter'le Venüs, Jüpiter Kova'ya geçmeden önce güzel bir etkileşimde bulunacaklar. Özellikle sosyal konularda, sosyal çevreyle ilgili temalarda, projelerle ilgili veya kazançlarla ilgili desteklendiğiniz bir haftadasınız. Yeni bir gruba katılmak, yeni bir ekibe dahil olmak, departman görev değişikliği gibi temalar, yeni görüşmeler belki de ya da kazançlar gündeminizde olabilir bu hafta. Bu anlamda iyimser bir hafta diyebilirim. Fakat Merkürle Mars arasında uyumlu bir etkileşim var. Evle alakalı bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Evde bir tadilat gerekebilir. Evde bir şeyler kırılabilir, bozulabilir. Bu birazcık sizi sinirlendirebilir. Genel anlamda enerjimiz çok yüksek, motivasyonumuz çok yüksek. Buna çok destekleyici. Fakat işte risk almak, acelecilik, çabuk karar vermek veya maymun iştahlılık gibi ya da işte hiç olmayacak bir şeydir, düşündüğümüz bir şeyi hemen hayata geçirmek isteği söz konusu olacak. Biraz risk almaya meyilli olacağız. Buna dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Sakin olalım. Biz bu enerjiyi doğru kullanmaya çalışalım. Yoğun enerjiler çünkü bunlar. Hemen böyle bir şeyler yapmak isteyebiliriz. Aynı enerjiler acelecilikle ufak tefek ev kazalarını da gündeme getirebilir. Buna da dikkat edin diyorum. Evde de böyle bir hareketlilik, belki bir eşya alımı, yer değişikliği vesaire bir genel bir hareketlilik evle ilgili konularda da söz konusu olabilir diyor haritalar sevgili oğlaklar. Bununla beraber tabii ki aşk konularında da birazcık hareketlilik başlayabilir hayatınızda. Özellikle Venüs 15 Aralık tarihinde Yay burcuna geçecek. Ocağın ilk haftasına kadar burada seyahat edecek. Gizli aşkları gündeminize getirebilir. Tabii ki bu gizli aşk bir süre birilerine söylenmemesi gereken bir aşk olabilir. Örneğin ofis iş aşkı gibi durumlarda bazılarınız için söz konusu olabilir. Ya da başka sebeplerle gizli olması gerekebilir. Ama bu noktada da dikkatli olun derim sevgili Oğlak burçları. Ama bir aşka göz kırpma durumu var. Fakat değişken durumlar söz konusu. Yani belki ilk etapta size hoşunuza gidecek, keyif verecek ama sonrasında sizi pişman edecek bir durum da olabilir. O yüzden diyorum ki bu hafta isteklerinize, beklentilerinize, düşüncelerinize dikkat edin. Hemen harekete geçirmeye çalışmayın. Biraz zaman verin derim sizlere sevgili Oğlaklar. Umuyorum çok keyifli, güzel bir hafta geçirirsiniz. Sizlerle de başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Ve sevgili Kova ve yükselen burcu Kova olanlar. Oldukça yoğun enerjilerin altında olduğumuz, yağmur gibi yağdığı bir haftadayız. Merkür ile Mars arasında güzel bir etkileşim var dedik. Bu etkileşim 3. eviniz ve 11. evinizde, yani medya ile bağlantılı bir şeyler yapıyorsanız,
yazmak, çizmek gibi bir takım konuları gerektiriyorsa ya da her türlü iletişim, kısa seyahatlerinizin arttığı, belki yakın çevre ilişkilerde bir yerlere, birilerine gidip geldiğiniz bir hafta olabilir. İletişim trafiğiniz oldukça yoğun olacak bu hafta. Siz de oldukça hareketli olacaksınız. Ve belki işte yeni tanışmalar, yeni görüşmeler, belki bazı teklifler, kazançlarınızda belki artış, bir projeyle alakalı görüşmeler, toplantılar, ekip çalışmaları, birçok şey gündeminizde olabilir. Aması olan şey şu, şimdi yay ve koç vurgusundan bahsediyoruz her şeyden önce. Merkür düşüncelerimse yay eylemlerim. O zaman ben bu hatta biraz düşündüğümü hemen harekete geçirme enerjisinde olacağım. Acelecilik, sabırsızlık, tahammülsüzlük, sonrasında pişman olacağım bazı temaları da gündeme getirebilir. O yüzden kafaya koyduğumuz bir şeyi ya da ilk aklımıza geleni hemen yapmamamızda, üzerine birazcık bir sakin olup dengelenerek düşünmemizde de fayda var sevgili kova burçları. Ama genel olarak dediğim gibi oldukça motiveyiz, oldukça keyifli enerjiler akıyor mu? Akıyor sizler açısından da. Ve aynı zamanda Mars kariyer alanınızın da yönetici gezegeni olduğu için bu konuları buraya taşıyacak. Yani kariyer konularında da önemli gelişmeler, yeni görüşmeler gündeminize gelebilir diye değerlendiriyorum. Bununla beraber Venüs ve Jüpiter arasında, Jüpiter Kova'ya geçmeden önce bir etkileşim olacak. Oldukça destekleyici bir etkileşim olacak bu. Yine bu da kariyerle ilgili konuları destekliyor. Belki bir zam, bir görev değişikliği ya da herhangi bir konuda başka bir durum ama iyi bir şey. Yani biraz daha iyimser ve desteklendiğiniz temaların ön planda olduğu, biraz daha belki keyifle çalıştığınız, keyif alarak bir şeyler yaptığınız bir zaman dilimi olacak. Venüs 15 Aralık'ta Yay burcuna geçiyor. Ocağın ilk haftasına kadar orada seyahat edecek. Venüs'ün de bu alana geçmesiyle beraber yeni insanlarla tanışma, sosyalleşme, projeler, görevler, kazançlarda artış söz konusu olabilir. Ama tabii ki değişken olduğu için biraz da böyle ne olacağını kestiremediğiniz durumlarda ön planda olabilir. Aceleciliğe, sabırsızlığa dikkat ettiğiniz takdirde oldukça keyifli enerjiler bunlar. Sevgili kovalar, sizler için de genel olarak bu haftayı böyle değerlendiriyorum. Umuyorum oldukça keyifli, güzel bir hafta geçirirsiniz. Sizlerle de başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum. Ve merhaba balık ve yükselen burcu balık olanlar. Enerji dolu bir haftaya giriyoruz dedim. Bir kere tutulmayla başlıyoruz haftaya. Onun enerjisinin altındayız her şeyden önce. Yoğun ve hareketli, çünkü Merkür ve Mars arasında da uyumlu bir etkileşim gerçekleşecek. Önce bu etkileşimi kısaca anlatmak istiyorum. Çünkü evet güzel, oldukça motive edici, oldukça enerji yükseltici bir açı ama bir taraftan da acelecilik, sabırsızlık, kararsızlık veya işte aklına ilk geleni yapmak, aklına eseni yapmak, hemen harekete geçmek gibi temaları da barındırdığı için birazcık dikkat gerektiriyor. Sakin olalım, iyice düşünmeden bir konuda harekete geçmeyelim. Ama eylem odaklılık bakımından gayet destekleyici. Özellikle de parasal konularda sizi destekliyor. Çünkü Mars para evinizde seyahat ediyor. Merkür kariyer evinizde seyahat ediyor. Belki de bu hafta bir zam haberi alabilirsiniz. Ya da görev değişikliği sonrasında bir maaş yükseltme ya da genel olarak kazançlarınızda bir artış söz konusu olabilir sevgili balıklar. Bunun dışında yönetici gezegeniniz Jüpiter Kova'ya geçmeden önce Venüs'le destekleyici bir açı kalıbı oluşturacak. Bu da sizi birçok konuda destekliyor aslında ama daha çok böyle eğitimlerle ilgili bir takım gelişmeler, destekleyici temalar ön planda olabilir. Seyahat planları gündeminize gelebilir. Bir yerlere gitmeniz gerekebilir ama bundan da keyif alacağınızı düşünüyorum. Bu şekilde değerlendiriyorum. Ya da yapmak istedikleriniz konusunda desteklendiğiniz bir zaman dilimi de olabilir. 15 Aralık tarihinde Venüs Yay burcuna ilerleyecek. Kariyer alanınızda seyahat edecek. Orası biraz daha şenlenecek. Ocağın ilk haftasına kadar oldukça hareketli, belki yeni gelişmelerin gündeme gelebileceği bir sürece işaret ediyor. Biraz daha keyif alarak belki işe güce odaklanacağınız, çalışmıyorsanız bile hayattan belki de biraz daha keyif aldığınız, kendinize yeni planlar yaptığınız, yeni hedefler belirlediğiniz, yenilenmek istediğiniz bir zaman dilimine işaret ediyor. Sizler için de
bu hafta genel olarak. Yani aslında biraz böyle aceleciliğe ve çabuk karar vermeye, çabuk bir karara varma konularına dikkat edersek genel anlamda çok enerjik. Sizler için özellikle kariyer ve para konularında oldukça destekleyici, keyifli enerjilerin olduğu bir hafta diye değerlendiriyorum. Bunun yanı sıra yakın çevre, yakın arkadaşlar, yakın kardeşler evet, kardeşler, kuzenler gibi temalar açısından da ya da medya bağlantıları, birileriyle toplantılar, yani bu konuları da kariyer alanınıza bağlayacak göstergeler var. Başka şekilde de desteklenebilirsiniz belki bu hafta itibariyle sevgili balıklar. Sizlere de böyle çok keyifli, güzel bir hafta diliyorum. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.